Merhaba sevgili izleyiciler. Neden İngiliz tuzu kullandım ve İngiliz tuzunun faydaları nelerdir? Sizlere videoyu hazırlarken çoğunlukla kendi kullanmış olduğum ürünlerden seçmeye özen gösteriyorum. İngiliz tuzu diyoruz ama bu aslında tuz değil. Bu magnezyum sülfat. Magnezyum deyince aman Allah'ım öyle bir elementten bahsediyoruz ki bu element vücutta 300'den fazla enzimi harekete geçiriyor ve hücrelerin enerji üretmesine yardımcı oluyor. Ancak ismi magnezyumdan sonra sülfat ile devam ediyor. Yani vücutta çok fazla duramayan bir magnezyum. Vücut bunu hemen atıyor. Bunu vücut bağırsaklar yoluyla çok hızlı vücuttan dışarıya atıyor. Şimdi arkadaşlar videolarda arada sırada sık sık bahsediyorum. Benim insülin direncinin biraz üzerinde şeker hastalığım mevcut. Facebook'ta birçok grupları izledim. Daha evvelden birçok videolara rastladım. Karaciğer temizliğinden bahsedildi. Ama sanki benim karaciğerim yokmuş ve benim karaciğerim hiç kirlenmiyormuş gibi bunları ben kulak ardı ettim. Gördüm görmemezlikten geldim. Sanki bana hitap etmiyormuş gibi geldi. Aslında ben de bir insandım ve ben de her insan gibi 40-45 yaşına kadar damarlarımı, karaciğerimi kirlettim, istikakımı doldurdum ve hastalıkları davet etmeye başladım. Yine bu tuzu kullanmamdaki amaç daha evvelden ağır bir şekilde geçirmiş olduğum helikobakterinin arada sırada şu anda eskisi kadar olmasa da kendini hissettiriyor olması. Ve bu tuzu araştırdım. Bünyeye zararlı bir madde mi, yabancı bir şey mi, kimyasal mı? Asla değil. Sadece magnezyum, gayet vücudun tanıdığı ve hiçbir zaman bundan rahatsız olmayacağı bir madde. Sevgili izleyiciler, ben bunu aç karnına sabahleyin bir su bardağına bir yemek kaşığı koydum, karıştırdım ve içtim. Ve üzerine 4 saat yemek yemedim, bol bol su içtim. Geçtiği yerlerde zararlı bakterileri ve mikropları öldüre geçiyor. Orası kesin. Midedeki ve bağırsaklardaki mikropları öldürmüş olabileceğini söyleyebilirim ama karaciğeri temizlemiş midir? Hayır, zannetmiyorum. Çünkü karaciğerimiz zaten belli bir kilodan sonra tip 1 yağlanma, tip 2, tip 3 diye gidiyor. Maalesef onu arındırmak böyle basit değil. O akşam midemde inanılmaz bir rahatlama hissettim. Bu birincisi. İkincisi, çok gevşetiyor. Hemen insanın uykusu geliyor. Bunu da söyleyeyim. Evde olduğunuz bir zaman yapın. Çok rahatlattığı için hemen uyumak ihtiyacı duyuyorsunuz. Arkasından 2 gün boyunca şeker ilaçlarımı kullanmadım ve şekerim çıkmadı. Sonra kullanmaya devam ettim. Şekerimi de düşürdü. Ben bunu çevremde söylediğim zaman çok şaşırdılar. Yüzümün rengini 2 ton açtı. Yani aynaya baktığımda kar gibi beyazlamış gördüm kendimi. Bunun elbet bir tıbbi açıklaması vardır ama ben bilmiyorum sebebini. Ve cildim tamamen yumuşacık olmuştu. Bahçede biraz çalışmıştım. Ellerim deforme olmuştu. Aslında nemlendirici krem sürmüştüm ama tam iyileşmemişti. Ve ellerimin de yumuşacık olduğunu fark ettim. Böyle cildimde de değişik, güzel, olumlu gelişmeler yaşadım. Bu tuzdan bahsedecek olursak bu tuz yemeklere konulmamakta. Doğal yollarla ortaya çıkan magnezyum ve sülfat minerallerinin bileşenidir. İlk olarak 17. yüzyılda İngiltere'de Londra civarındaki Epsom kasabasında keşfedilmiştir. Adını da buradan almıştır. Aynı zamanda acı tuz diye de bilinmektedir. Şimdi ben kendimde gösterilen belirtilerde ne söyledim? Gevşetiyor, uyutuyor, rahatlatıyor demiştim. İşte bu sebepten dolayı kas kramplarında, sürekli yorgunluklarda, uyuma zorluğunda, baş ağrısı, migren durumlarında, şiddetli adet sancılarında, huzursuz bağırsak sendromlarında, böbrek taşları atımında bu tuzu kullanabilirsiniz. Sancınız varsa, sorununuz varsa sizi rahatlatacaktır. Pek çok ilaçtan daha etkili olan magnezyum, hastanelerin acil servisinde kalp krizi gibi vakalarda da
sık sık kullanılan son çaredir. Magnezyumun birçok çeşidi vardır. Magnezyum malat, magnezyum sitrat gibi. Dolayısıyla hastane acil servislerinde bu onların işi zaten. Hangi magnezyumun kullanıldığını bilmiyorum. Ancak bu magnezyum sülfat da vücudumuz için gerekli magnezyumu sağlayan bir element. Magnezyum sülfattaki tek sıkıntı vücuttan kendisini bağırsaklar yoluyla çok hızlı atıyor olması, atarken mikroplarla birlikte atıyor. Ancak karaciğer temizliğini yoğun ve sıkı bir şekilde yapan, 3 günlük açlık oruçlarıyla arka arkaya magnezyum sülfat alan arkadaşları duydum ve onlarda bir zararını görmedim. Aksine safra taşlarını düşürdüklerini, bağırsaklardan kandida mantarını attıklarını ve karaciğerdeki yağları eritip ve oradaki toksinleri temizlediklerini anlatıyorlar ve zararını görmediklerini söylüyorlar. Şimdi bu tuzun faydalarına devam edelim. Hangi ağrılarda kullanılması gerektiğini daha önce saymıştım sizlere. Yani bu tuzu biz kasları gevşeten bir ağrı kesici olarak kullanabiliyoruz. Ayrıca bu tuz serotonin hormonunun salgılanmasına yardımcı olan içeriği sayesinde stres, üzüntü, kaygı, depresyon gibi olumsuzluklarla baş etmeyi kolaylaştırıyor. Bu tuzu suya koyup ayaklarınızı içerisinde beklettiğinizde hem vücudunuzdaki zararlı elementlerin ayaktan dışarı çıkmasını sağlar hem de ayak kokusunu gidermede birebir en etkili ilaçtır. Ve bu tuzu peeling olarak kullanabilirsiniz. Hafif hafif ovarak siyah noktalarınızdan ve ölü derilerinizden arınabilirsiniz. 2 su bardağı sıcak su ile 1 tatlı kaşığı tuzu eritin. Karışımı sprey bir şişe içerisine alın ve saçlarınızda kullanın. Saçlarınızın hem yumuşadığını hem de hacim kazandığını göreceksiniz. Toksin ve ağır metalleri vücudunuzdan attığınız gibi, daha önce de söylediğim gibi, zararlı bakteri ve mikropları vücudunuzdan temizleyerek yol alır ve atımını sağlar. İçerken acımtırak bir tadı vardır. Hemen sonrasında yemek yemediğiniz için bir müddet midenizi de bulandırabilir. Ancak faydasını görmek açısından buna dayanmanızı, istifra etmemenizi ve vücudunuzu bununla temizlemenizi tavsiye ederim. Son olarak şunu söylemek istiyorum ki bu saydığım kas gevşetmeleri, temizlik olayları ve rahatlatmalar, ciltteki değişiklikler, bunlar hafif bir düzeyde değil ve konusunda çok endike bir tuz, daha doğrusu bir element. Sizler de kullandığınızda fark edeceksiniz. Her ne kadar bildik bir element, yani magnezyum olsa da, vücut bunu tanıyor olsa da, eğer ki kronik bir rahatsızlığınız varsa lütfen doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Çünkü en basitinden bir ekmek dahi insanda alerji yapabiliyor. Bu nedenle kullanırken lütfen dikkatli olalım. İngiliz tuzu, yani Epsom tuzu ile ilgili ana konuları sizlere açıkladım. Biraz daha detaylara girersem konuyu gereksiz uzatmış olacağım, vaktinizi alacağım. O nedenle videoyu burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, bildirimleri açmayı ve hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayınız.